Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Pofuduk bir battaniye modeliyle karşınızdayım. Zincir çekerek başlıyoruz. Sayı yok. Yapacağımız şeye göre santimle ölçerek zincirimizi çekiyoruz. 5 tane zincir sayıyorum ve altıncısına ikili trabzan öreceğim ama trabzanları örüşüme dikkat edin. Uzatıyorum bu şekilde 5 zincir boyunda ve tepesinden kapatıyorum trabzanları, bakın. Tekrar uzatıyorum ve tepeden çekiyorum. Bu şekilde 4 tane ikili trabzan örüyorum. Sonra 6 tane zincir çekiyorum. Ve aynı ilmeğin içerisine 4 tane daha ikili trabzan örüyorum. Aynı şekilde tepelerinden kapatarak. Sonra 3 zincir çekiyorum. Ve 6 tane zincir sayıyorum şuradan. İlk zincirimizden. Altıncısına 3 zinciri sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 6 zincir sayıyorum. Altıncısına tekrar 4 tane ikili trabzan örüyorum. Aynı şekilde örüyorum. Bu örüş önemli. Normalde trabzanları böyle örüyoruz ya. Böyle örmeyeceğiz. İpimizi uzatacağız. Tepeden kapatacağız. Evet, böyle. Bir tane daha örüyoruz aynı şekilde. Ve 6 tane zincir çekip aynı yere 4 tane daha ikili trabzan örüyoruz. Aynı şekilde örüyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz. 6 tane zincir sayıyoruz. Altıncısına sık iğne ile kapatıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 6 tane zincir sayıyoruz. Altıncısına 4 tane trabzan, 6 zincir, aynı yere 4 tane daha trabzan örüyoruz. İkili trabzan. İlk sıramız bu şekilde, daha fazla anlatmaya gerek yok sanırım. Son trabzandan sonra bir tane zincir çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz, ipimizi uzatıyoruz trabzanların boyunda. İpimizi doluyoruz tığımıza ve ilmeğin içerisinden tığı batırıp ipimizi alıyoruz, uzatıyoruz. Tığın üzerinde bırakıyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz, diğer ilmekten alıp tığın üzerinde bırakıyoruz. Bu 4 ilmekten bu şekilde ipimizi alıp tığın üzerinde bırakıyoruz. Bu dördüncüsü. Şimdi şuradan sıkıca tutuyoruz. Şuradan. Şu ipimizi sıkıca tutuyoruz. İpimizi alıyoruz ve bütün ilmeklerden geçiriyoruz. Sonra şu tuttuğumuz ipin arasından geçirip bu şekilde kapatıyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. Ve şu zincir boşluğunun içerisine sık iğne ile kapatıyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. Ve sıradaki trabzanların ilmeğinden aynı şekilde ipimizi alıyoruz, uzatıyoruz, tığın üzerinde bırakıyoruz. Her ilmekten ipimizi alıyoruz, uzatıp tığın üzerinde bırakıyoruz.
Sonra bunu çekmiyoruz. Diğer trabzanların ilmeğinden de ipimizi alacağız. Evet, tığımıza dolayalım. Şu trabzanların ilmeklerinden ipi alıyoruz, uzatıyoruz aynı boyda. Tığın üzerinde bırakıyoruz. Tekrar her ilmekten ipimizi alıyoruz. Sonra şuradan yine sıkı bir şekilde tutuyoruz ipimizi. Ve ipimizi alıp bütün ilmeklerden geçiriyoruz. Sonra şu sıkıca tuttuğumuz ilmeğin içerisinden tığımızı geçirip ipimizi alıyoruz ve kapatıyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. Zincir boşluğunun içerisine sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 6 tane zincir çekiyoruz. Ve sıradaki trabzanların tepesindeki ilmeklerden ipimizi alıyoruz, tığın üzerinde bırakıyoruz. Sonra diğer trabzanlara geçiyoruz. Şuraya ipimizi doluyoruz tığımıza ve sıradaki ilmekten başlayıp ipimizi alıyoruz, uzatıp bırakıyoruz tığın üzerinde. Diğer ilmeklerden de aynı şekilde ipimizi geçirip uzatıp bırakıyoruz. Sonra şuradan ipimizi sıkıca tutuyoruz. Ve ipimizi alıp bütün ilmeklerden geçiriyoruz. Sonra şu tuttuğumuz ipin altından da geçirip kapatıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Sıradaki zincir boşluğuna sık iğne ile kapatıyoruz. Evet, bakın modelimiz oturmaya başladı. 6 zincir çekiyoruz. Ve aynı şekilde diğer trabzanlara. Her ilmekten ipimizi alıyoruz ve tığın üzerinde bırakıyoruz. İpimizi doluyoruz. Diğer trabzanların tepesindeki ilmeklerden ipimizi alıp uzatıp bırakıyoruz. Sonra ipimizi sıkıca tutuyoruz şuradan. Evet. Ve hepsinin içerisinden ipimizi geçirip şu tuttuğumuz ipin altından da tığımızı geçiriyoruz ve kapatıyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz ve zincir boşluğunun içerisine sık iğne ile kapatıyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz ve bu son kalan 4 trabzanın tepesine de aynı şekilde evet 3, bu dördüncüsü, ipimizi alıyoruz ve sıkıca tutup şuradan bütün ilmeklerden ipimizi geçiriyoruz ve bu şekilde kapatıyoruz. 5 tane zincir çıkıyoruz buradan. Dönüyoruz ve şu kapatma yaptığımız yere, şuraya, şu ilmeğe 4 tane trabzan örüyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz ve şu sık iğnenin tepesine sık iğne ile kapatıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve şu kapatmayı yaptığımız ilmeğe, şuraya 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Trabzanlarımızı hep aynı şekilde örüyoruz, tepelerinden kapatarak. Altı tane zincir çekiyoruz ve aynı ilmeğin içerisine, aynen o kapatma ilmeğine
4 tane daha ikili trabzan örüyoruz. Sonra 3 zincir çekiyoruz ve sık iğnenin tepesine sık iğne ile kapatıyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve sıradaki şu kapatma ilmeğini şuraya, aynı şekilde 4 tane ikili trabzan, 6 zincir, 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Az önce ördüğümüz şekilde. Bu sıramızı da bu şekilde dönüyoruz. Sık iğneden sonraki 3 zinciri çıktıktan sonra ipimizi doluyoruz ve şu kapatma ilmeğinin üzerine, kapatma ilmeğinin içerisine 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra 5 zincir çıkıyoruz. Ve dönüyoruz. Şimdi bu trabzanların tepesine yine aynı şekilde iplerimizi alıp tığın üzerinde biriktireceğiz. Sonra hepsini birden çekeceğiz. İkinci ilmeğimiz, üçüncü ilmeğimiz ve dördüncüsü. Şimdi bunu çekmiyoruz. Karşıdaki trabzanların üzerindeki ilmeklerden de aynı şekilde ipimizi alıyoruz. Tığın üzerinde bırakıyoruz. 4 ilmekten aynı şekilde ipimizi alıyoruz. Ve şuradan yine sıkıca tutuyoruz. Sonra ipimizi bütün ilmeklerden geçirip şu tuttuğumuz ipin altından da tığımızı batırıp ipimizi alıyoruz ve hepsini birden kapatıyoruz. Sonra 6 tane zincir çıkıyoruz. Ve şu zincir boşluğuna sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrar 6 tane zincir çıkıyoruz. Ve sıradaki trabzanlara aynı şekilde şurayı ve şurayı birleştirerek yapacağız. Az önce ördüğümüz şekilde öreceğiz. Evet, devamını getirebilirsiniz zannederim. Bir sıkıntı olursa yazmayı zaten ihmal etmeyin. Şurayla şurayı birleştireceğiz. Buraya sık iğne ile 6 zincir kapatacağız. Şurayla şurayı birleştireceğiz. Az önce ördüğümüz şekilde. Sıranın sonunda böyle görünüyor. Buradan da 5 zincirimizi çıktık. Şu sıranın başlangıcını da göstereyim. Ondan sonra bitirelim. Evet, şunları da birleştirdik. Buradan da 5 zincir çıktık. Şimdi yine trabzan yapımına geçeceğiz. Hemen ilk kapatmadan şuradan başlıyorum. 4 tane ikili trabzan örüyorum buraya. Zincir çekip 4 tane daha ikili trabzan öreceğiz. Şurayı yapıyoruz. Şu ilk sıradaki şurayı yapıyoruz. 6 zincir çekiyoruz ve aynı yere 4 tane daha ikili trabzan örüyoruz.
3 tane zincir çekiyoruz. Ve şu sık iğnenin tepesine kapatıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve diğer şu kapatma ilmeğine şuraya aynı şekilde 4 tane ikili trabzan, 6 zincir, 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra 3 zincir çekiyoruz ve sık iğnenin tepesine sık iğne ile kapatıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Ve diğer kapatma ilmeğine aynı şekilde 4 tane ikili trabzan, 6 zincir, 4 ikili trabzan şeklinde örgümüze devam ediyoruz. Evet, zaten model yeterince ortaya çıktı. Devamını kendiniz yapabilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.